Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da maalesef her geçen gün koronavirüs vakalarının sayısının artması tabii ülkelerdeki tedirginliği de arttırıyor. Tabii bu işin bir de ekonomik boyutu var. Bildiğiniz üzere son 1-1,5 yıl içerisinde gerçekten hayat tüm ülkelerde ciddi anlamda pahalılaştı. Geçinebilmek hiç de öyle kolay değil. Saygıdeğer izleyicilerim, ekonomik nedenlerden dolayı şu anda pek çok ülke kısıtlamalara gitmek istemiyor. Eskisi kadar sert, radikal kararlar almıyor. Ancak tabloya baktığımızda, artan vaka sayılarına baktığımızda aslında durumun geçen yıldan hiç de farklı olmadığını, içinde bulunduğumuz ay içerisinde daha da ağırlaşacağını bize gösteriyor. Şimdi Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren tüm gelişmeleri aktaracağım. Hangi ülkede tablo nedir? Bundan sonra neler olacak ve sizleri neler bekliyor? Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere'de son 24 saat içerisinde yaklaşık 40 bin yeni vaka tespit edildi. Maalesef 215 kişi de 24 saatin içerisinde hayatını kaybetti. Bu tablo ülkede 21 Ekim'de 52.009 olan Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle 17 Temmuz'dan bu yana en yüksek rakam olarak açıklandı. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri vaka sayılarının artması üzerine zor bir kış döneminin önüne geçilebilmesi için hükümetin bazı kısıtlamaları hayata geçirmesinin zorunlu olduğunu açıkladı. Ancak hükümet hiçbir şekilde buna yanaşmıyor. Sebebi ise ekonomik nedenler. Hükümet ise uyarılara rağmen yeni Covid-19 kısıtlamalarını içeren B planını halihazırda uygulamaya koymayacaklarını açıkladı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid yapmış olduğu açıklamada salgının hala tehdit olmaya devam ettiğini, kış aylarında günlük 100.000 Covid-19 vakası görülebileceğini söyledi. Bunun yanı sıra uzmanlar vaka sayılarının sonbaharın erken döneminde bu kadar hızlı ilerlemesinin endişe verici olacağını söyledi. Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu yaptıranların sayısı 50.112.000 olurken bunlardan 45.770.000'i ise ikinci dozunu vurdurdu. Türkiye'den sonra en çok Türkiye kökenlilerin yaşamış olduğu ülke bildiğiniz üzere Almanya. Yaklaşık 5 milyon vatandaşımız Almanya'da yaşıyor. Almanya'daki son durumu hemen sizlere aktarmak istiyorum. Koronavirüs nereye gidiyor Almanya'da? Almanya'da günlük vaka sayısı 2 gün üst üste salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Robert Koch Enstitüsü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre son 24 saat içerisinde yaklaşık 40.000 yeni vaka tespit edildi. 163 kişi de maalesef son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Değerli izleyicilerim, Almanya'da hayatını kaybedenler içerisinde maalesef bizim vatandaşlarımız da Türkiye kökenli olanlar da var. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Durum gerçekten çok üzücü. Bazı izleyicilerimiz hastanelerde yoğunluk olmadığını söyleseler de değerli izleyicilerimiz önümüzdeki günlerde özellikle de kalabalık şehirlerde durum pek iç açıcı görünmüyor. Moral bozmak için anlatmıyorum bunları. Gerçekleri bilmemiz gerekiyor. Ona göre tedbirli olmamız gerekiyor. Almanya'da halkın %70'i aşılandı. Böyle de bir bilgi var. Ancak bazı eyaletlerde halkın %30'unun hala sıvı vurdurmadığı yönünde haberler alıyoruz. Şunu söylememiz gerekiyor. Bu sıvılarla ilgili halkın kafasındaki soru işareti giderilmiş değil. Halk özellikle siyasetçiler tarafından her gün başka yapılan açıklamalara artık güvenmiyor. O nedenle sıvı vurdurmayanların sayısı artıyor. Hatta tek dozu vurdurduktan sonra bazı insanların da ikinci dozu vurdurmadığı haberlerini sizlere daha önce paylaşmıştım, aktarmıştım.
Yine Almanya'dan sonra en çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu ülkelerden bir tanesi Fransa. Fransa'daki koronavirüs tablosuna baktığımızda şöyle bir durum var. Fransa'da son 24 saat içerisinde 49 kişi hayatını kaybetti. Toplamda Fransa'da bugüne kadar yaklaşık 118 bin kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Covid-19 saptanan kişi sayısı 9500 artışla bugüne kadar toplamda 7 milyon 190 bine geldi. Son bir haftada hastanelerde tedaviye alınanların sayısı %17,18 ve yoğun bakıma girenlerin sayısı ise %8,20 arttı. Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal yapmış olduğu açıklamada Fransa'da vaka sayılarının son bir haftada %20 oranında artış gösterdiğini söyledi. Attal, hastanede tedavi görenlerin sayısının da yükselişe geçtiğini ve kendilerini tedirgin ettiğini ifade etti. Aşılamada Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden Fransa'da bugüne kadar 50 milyon 133 binin üzerinde kişi aşılandı. Değerli izleyicilerim, Macron yönetimindeki Fransa hükümeti koronavirüs nedeniyle sınıfta kaldı diyebiliriz. Sağlıkçılar, doktorlar, hemşireler sokaklara çıktılar, Paris'te gösteriler yaptılar. Yeteri kadar sağlık malzemelerinin olmadığını ve insani şartlarda çalışmadıklarını ifade ettiler. Bu nedenle de Macron'u istifaya davet ettiler. Ancak Macron hükümeti görüyoruz ki bundan hiçbir şekilde ders almıyor. Hala Fransa'da ciddi anlamda sıkıntılar söz konusu. Özellikle de sağlıkçıların bu isyanlarının haklı olduğunu gözlemliyoruz. Tıbbi malzeme konusunda da zaman zaman bazı bölgelerde, bazı hastanelerde sıkıntıların yaşanmaya devam ettiği yönünde de haberler geliyor. Macron'un yaptığı en güzel şey arkadaşlar Türkiye düşmanlığı biliyorsunuz ve Müslüman düşmanlığı. Özellikle önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimlerde anketler bize gösteriyor ki Macron'un kazanma şansı çok düşük. Kendisinin ciddi rakipleri var. Özellikle de koronavirüs döneminde halka yeteri kadar yardım etmediği, sağlık hizmetlerini gerektiği gibi vermediği yönünde çok sayıda ciddi sorunlarla karşı karşıya Macron'a biliyorsunuz. Türklerden de ciddi tepkiler var. Özellikle Macron'un Müslümanlara yönelik almış olduğu kararlar, çıkarmış olduğu yasaklar vatandaşlarımız tarafından tepkilere neden oluyor. Avrupa'nın en önemli ve en büyük ülkelerinden bir tanesi de İspanya. İspanya'daki koronavirüs tablosuna baktığımızda değerli izleyicilerimiz İspanya'da Eylül ayı sonundan itibaren vakalar yükselişe geçerken 40'lı sayılarda seyreden her 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada 50'nin üzerine çıktı. Son açıklanan veriyle bir gün öncesine göre 2,3 puan artışla her 100 bin kişide 51,61 olan vaka sayısı İspanya, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği kriterlerine göre tekrar orta riskli ülkeler seviyesine geldi. Ülke genelinde dün itibariyle 3.291 yeni vaka tespit edildi. 15 kişi ise hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 5.022.546'ya, virüs kaynaklı ölü sayısının 87.477'ye yükseldiği ifade edildi. Ülke nüfusunun %88,7'si aşılanırken 70 yaş üstü yaklaşık 7 milyon kişi için Ekim ayı ortasında 3. doz aşılama çalışmaları başladı. Koronavirüsü çok ağır geçiren ülkelerden bir tanesi İtalya. İtalya biliyorsunuz bu virüs pandemi döneminde İlk başlarda ciddi anlamda insanlarını kaybetti. Hastaneler ağzına kadar doldu. Pek çok kişi hastaneye kabul edilmedi. İtalya'ya baktığımızda şöyle bir tablo var karşımızda. İtalya'da vaka sayılarının son haftalarda özellikle aşı karşıtları tarafından gösterilerin düzenlendiği kuzey şehirlerinde arttığı gözlemleniyor. Haber bu şekilde. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün bugün açıkladığı verilere göre ülkede her 100 bin kişide 53 vakaya rastlandı. Bu veri her hafta artıyor değerli izleyicilerimiz. Covid-19'dan günlük ölümlerde en çok 40 ile 70 yaş arasında görülüyor. Salgının başladığı Şubat 2020'den bugüne kadar 132.283 kişi İtalya'da hayatını kaybetti. Yaklaşık 4.800.000 kişi ise bugüne kadar Covid-19 tanısı teşhisi konuldu. Çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu ülkelerden bir tanesi de Hollanda. Yüksek aşılama oranına rağmen Hollanda'da günlük vaka sayılarının artış devam ediyor. Son 24 saatte 10.272 kişide virüs tespit edildi. Hollanda'da hükümet
halka açık kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu dahil uzaktan çalışmaya ilişkin yeni Covid-19 önlemlerini bildiğiniz üzere hayata geçirdi. Ancak buna rağmen vaka sayıları Hollanda'da artmaya devam ediyor. Yetişkin nüfusun %84.1'inin aşılandığı Hollanda'da bugüne kadar virüse yakalanan 18.497 kişi maalesef hayatını yitirdi. Toplam vaka sayısı 2.177.000 olarak açıklandı. Çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu ülkelerden bir tanesi de Belçika. Belçika'ya baktığımızda Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden bir tanesinin Belçika olduğunu gözlemliyoruz. Haftalık verilerin günlük ortalamasının yayımlandığı ülkede son bir haftanın günlük ortalama Covid-19 vaka sayısı 6.928 olarak açıklandı. Geçen yıl başlayan ve bahara kadar süren geniş kapsamlı kapanmanın başında Kasım'ın ilk haftasında bu sayı 7.700 civarındaydı. Yani Belçika geçen yılki vaka sayılarına dönmüş durumda. Belçika'da şu anda hastanelere günde ortalama 171 kişi yatırılırken her gün 21 kişinin ortalama hayatını kaybettiği de belirtildi. Geçen yıl aynı günlerde hastaneye yatış sayısı 615, günlük ölüm sayısı ise 200 olarak ifade edildi. Yaklaşık 11,5 milyon nüfusa sahip Belçika'da bugüne kadar yaklaşık 1,4 milyon vaka tespit edildi. 26.120 kişi ise Belçika'da bugüne kadar koronavirüse bağlı olarak hayatını yitirdi. Ülkede 2021 başında başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar halkın %74'üne ikinci doz aşı yapıldı. Aşılama kampanyasının hızlı ilerlemesiyle baharda kaldırılan ciddi kısıtlamalar geri getirilmedi. Kapalı yerlerde maske zorunluluğu ile kafe ve restoran gibi işletmelerde kalabalık etkinliklere girişte Covid-19 sertifikası beyan mecburiyeti devam ediyor. Avrupa'da yine çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu ülkelerden bir tanesi Avusturya. Avusturya'ya baktığımızda günlük vaka sayılarının Ekim ortalarından itibaren artışa geçtiğini gözlemliyoruz. Avusturya'da son 24 saat içerisinde yaklaşık 9.500 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 865.000'e yükselmiş durumda. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artışla 11.451'e yükseldi. Avusturya'da 5.322.586 kişi ikinci doz aşı yaptırdı değerli izleyicilerim. Bakın, Avusturya'nın nüfusuna göre baktığımızda aşılama çok geride. Ancak aşı olan ülkelere, yani %70, %80 aşılayan ülkelere baktığımızda yine Avusturya ile aynı vaka sayısına sahip. O zaman ister istemez şu soruyu soruyoruz. O zaman bu sıvılar işe yaramıyor mu? Yani vurduran da vurdurmayan da vaka sayıları aynı oranda. Macaristan'a bakıyoruz. Bizleri Macaristan'dan izleyen yine çok sayıda vatandaşımız var. Buradan Macaristan'daki tüm izleyicilerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Macaristan'da da günlük vaka sayıları artıyor. Son 24 saat içerisinde 6.804 yeni vaka tespit edildi. Bugüne kadar 892.164 vakanın tespit edildiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artışla 31.184 oldu. 9,7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da 5.967.000 kişiye, 5.748.000 kişiye ikinci doz, 1.315.000 kişiye ise üçüncü doz Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye'nin komşusu Yunanistan'a bakıyoruz. Yunanistan'da günlük vaka sayısı dün itibariyle salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 6.808 olarak açıklandı. Toplam vaka sayısı 767.000'i geçti. Son 24 saatte 42 kişi Yunanistan'da koronavirüse bağlı olarak maalesef hayatını yitirdi. Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan Yunanistan'da 6.399.000 kişi aşılama sürecini tamamladı. Öte yandan hükümet bugünden itibaren isteyen herkesin 3. doz aşıyı da yaptırabileceğini söyledi. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği'nin aşılamada en geri ülkeleri olarak açıklandı. Dünya genelinde görüldüğü gibi Avrupa ülkeleri arasında da aşı dağıtımında eşitsizlikler mevcut. Almanya ve Fransa gibi Avrupa Birliği ülkeleri aşılama kampanyasında diğer kıta ülkeleriyle farkı açarken Romanya ve Bulgaristan Doğu Avrupa ülkelerinde geride kaldı deniliyor. Yani değerli izleyicilerimiz, aşılamada bile adaletsizlik söz konusu. Avrupa Birliği bir bütündür, herkes eşittir deniliyor ama görüyorsunuz Romanya ve Bulgaristan'a aşı vermiyorlar.
İşte Avrupa Birliği'nin gerçek yüzü. Romanya'da nüfusun %33'ü, Bulgaristan'da ise nüfusun yalnızca %22'si aşılandı. Bugüne kadar 623.946 vakanın tespit edildiği Bulgaristan'da son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 24.000'i çoktan geçti. Son önlemler kapsamında hastanelerin Covid-19 hastalarını karşılama kapasitesinin arttırılması için planlı ameliyatlar geçici olarak askıya alındı. Nerede? Bulgaristan'da. Öte yandan aşı karşıtları ve kısıtlamaların olumsuz etkilenen eğlence sektöründe yer alan işletmeciler ülke genelinde protestolarını sürdürüyor. Çünkü iflas ediyorlar. Romanya'da ise bugüne kadar 1.685.264 kişide virüs tespit edildi. 49.604 kişi ise Romanya'da koronavirüse bağlı olarak hayatını yitirdi. Romanya'da ve Bulgaristan'da tablo daha da ağırlaşacak. Aşı bu işin kurtuluşu diyorlar. Avrupa Birliği bu işi çözdü diyorlar. Kendi birlik içerisindeki Romanya ve Bulgaristan'a aşı vermiyorlar. O zaman biz de soruyoruz, nerede insan hakları, nerede demokrasi? Tabii şöyle de bir şey var. Aşı olanlar mı, olmayanlar mı şanslı? Bununla ilgili olarak görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazabilirsiniz. Avrupa'nın diğer önemli bir ülkesi Çekya. Çekya'ya baktığımızda 8.419 yeni vakanın görüldüğü Çekya'da toplam vaka sayısı 1.800.000'i çoktan geçti. Bugüne kadar yaklaşık 31.000 kişi de koronavirüse bağlı olarak Çekya'da hayatını yitirdi. Ülkede 6.121.572 kişi çift doz aşısını yaptırdı. Baltık ülkelerinde vakalar Ekim'den itibaren hızlı bir şekilde artıyor. Günlük vaka sayıları Letonya, Litvanya ve Estonya'da Ekim ayının başından itibaren hızlı bir şekilde artmaya devam etti ve halen artıyor. Son 24 saatte 2347 kişide virüs tespit edilen Letonya'da bugüne kadar 226.860 yeni vaka tespit edildi. Virüse yakalanan 3401 kişi ise hayatını yitirdi. Letonya'da hükümet artan vaka sayıları nedeniyle olağanüstü hal ilan etmiş durumda. Litvanya'da 3093 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 421.360'a. Son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve bugüne kadar Litvanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 6047'ye yükseldi. Diğer bir Baltık ülkesi Estonya. Estonya'da ise 24 saatte 1947 kişi virüse yakalandı. Salgının başından beri 202.629 vaka görülürken 1581 kişi virüs nedeniyle maalesef yaşamını yitirdi. Balkanlarda Karadağ, Slovenya, Hırvatistan vaka sayılarının artış görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Karadağ'da son 24 saatte vaka sayısı %30 arttı. Karadağ'da son 24 saatte 727 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 146.663'e yükseldi. Can kaybı 6 olarak belirtildi ve toplam bugüne kadar Karadağ'da 2125 kişi maalesef koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Karadağ Sağlık Enstitüsü'nden yapılan açıklamada vaka artışındaki hızın devam etmesi durumunda ülke genelinde 1 Aralık'tan itibaren ulaşım araçları, alışveriş merkezleri, spor salonları ve iş merkezlerinde Covid-19 aşı sertifikası veya negatif PCR testinin ibraz edilmesinin zorunlu olacağı ifade edildi. Karadağ'da 245.547 kişi 2 doz aşısını tamamladı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 13 olarak açıklandı. Toplam 4.806 kişi koronavirüs nedeniyle bugüne kadar Karadağ'da yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada hastane kapasitelerinin dolu olduğunu ifade ederek önümüzdeki günlerde sosyal hayatı kısıtlayacak yeni tedbirlerin alınmasının mutlak ve zorunlu olduğunu ifade etti. Ülkede 1.120.000 kişi ikinci doz aşısını vurdurdu. Hırvatistan'da ise günlük vaka sayıları 7.000'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 6.932 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 483.142'ye yükseldi. Can kaybının da 36 artarak 9.364'e ulaştığı Hırvatistan'da vakaların geçen haftadan bu yana %15 arttığı vurgulandı. Ülkede 1.810.000 kişi bugüne kadar aşılandı. Evet değerli izleyicilerim, Avrupa'nın genelindeki tablo bu. Şunu söyleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz ay içerisinde vaka sayıları artacak.
Hayatını kaybeden insanların sayısı maalesef artacak. Önümüzdeki günlerde her şey başa dönecek diyebiliriz. Koronavirüsün ilk çıktığı dönemdeki gibi şu anda maalesef tablo ağırlaşıyor ve daha da ağırlaşmaya devam ediyor. Bu kadar insana sıvı vuruldu. Ona rağmen tablo bu şekilde. Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Tablo ağırlaşmaya da devam ediyor. Üzücü bir durum. Bakalım daha neler yaşayacağız. Sizlerden ricam şu. Bu yayınlarımızın daha fazla insana ulaşması için mutlaka bu videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Bunun yanı sıra hala kanalımıza abone olmadıysanız da sizlerden abone olmanızı bekliyoruz, rica ediyoruz.